12 Aralık 2025. Gökyüzü nefes alıyor ama o nefes fırtına gibi. Yılın en çarpıcı, en keskin, en dürüst günlerinden biri bugün. Evren sessizce fısıldıyor. Uyanma vakti geldi. Güneş yay burcunda bir ışık gibi yönünü arayan ruhlara rehberlik ediyor. Anlam, özgürlük, genişleme, tüm bu temalar bugün hayatınızın merkezinde. Ama karşısında Ay Başak Burcu'nda ilerliyor. Düzen istiyor, sistem kurmak, her detayı anlamak ve kontrol altında tutmak istiyor. Ve işte bu iki enerji Güneş ve Ay bir kare açıyla karşı karşıya geliyorlar. Bu içsel bir çatışmanın sembolü inanç mı baskın çıkacak, mantık mı? Ruh mu konuşacak, zihin mi? Bu kare açı iç dünyamızda güçlü bir gerginlik yaratıyor. Bir yanımız sonsuza inanmak istiyor, hayatın anlamını keşfetmek, yeni bir ufka açılmak. Diğer yanımız ama kanıt nerede diye soruyor. Bugün kendinizi iki uç arasında bulabilirsiniz. Bir yanda içsel bir sezgi git derken, diğer yanda mantığınız ama ya hata yaparsam diye fısıldıyor. İşte 12 Aralık 2025'in dersi burada yatıyor. Hakikat sadece akılla bulunmaz. Bazen kalbinizin aklınızdan daha doğruyu bildiğini bilirsiniz. Yay, öğretmen, Başak, öğrenci enerjisidir. Bugün hepimiz hayatın bize sunduğu dersleri fark etmek için sınanıyoruz. Bu derslerin çoğu görünmez olanla ilgilidir. Bugün Akrep Burcu'nun son derecelerinde de güçlü bir kavuşum var. Merkür ve Lilith el ele. Zihin karanlıkla buluşuyor. Bilinç bastırılmış duyguların kapısını aralıyor. Lilith bastırılmış arzular, tabu konular, içimizdeki isyan eden sesi temsil eder. Merkür ise kelimelere, düşüncelere, iletişime hükmeder. Ve işte bu ikisi buluştuğunda sözcükler artık sıradan değildir. Her biri bir anahtar, her biri bir bomba gibidir. Bu kavuşum da tam karşısındaki Uranüs'le karşıtlık yapıyor. İşte zihinsel bir devrim enerjisi. Ani farkındalıklar, şok edici itiraflar ya da bir gerçeğin maskesinin düşmesi. Bugün hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bir cümleyle dünya görüşünüz değişebilir. Bir haber, bir konuşma, bir yüzleşme bütün inanç sisteminizi sarsabilir. Ama unutmayın, gerçek önce yıkar, sonra da özgürleştirir. Evren sizi kendi gölgenizle tanıştırıyor. Korkmayın. Çünkü ışık ancak karanlıkla yüzleştiğinde parlar. Mars ise Yay burcunda ilerliyor. Eylem, cesaret ve hedef enerjisini temsil ediyor. Ama Balık burcundaki Satürn ve Neptün'le de kare açı yapıyor. Bu koşmak istiyorum ama yol bulanık etkisidir. Bir şey sizi yavaşlatıyor. Belki hayatınızın bir alanında belirsizlik hissediyorsunuz. Belki de çok hızlı gitmek isterken evren size dur, hizalan diyor. Mars yap diyor, Satürn bekle diyor, Neptün akışa bak bırak diyor. Ve siz bu üç sesin arasında kalırsınız. İşte bu açı tam olarak bunu yaratır. İçsel yön kaybı, motivasyon düşüklüğü, bazen anlamsızlık hissi. Ama bu kaosun içinde saklı bir ders var. Doğru eylem sadece bilinçle birleştiğinde anlam kazanacaktır. Bugünlerde sabırsızlık, hayal kırıklığı ya da neden hiçbir şey olmuyor duygusu baskın olabilir. Ama evren yavaşlatmıyor, yeniden hizalıyor. Gökyüzünde bir de güçlü tek kare açı kalıbı var. Venüs Yay burcunda, Kuzey Ay düğümü Balık burcunda, Güney Ay düğümü Başak burcunda ve hepsi kare açı içindeler. Bu açı kalıbı ilişkilerde derin bir dönüşümü temsil ediyor. Venüs özgürlüğü ve inancı simgelerken, Başak'taki Güney Ay düğümü geçmişin kalıplarına bağlı kalmayı işaret ediyor. Her şeyi çözmeliyim, her şey mükemmel olmalı düşüncesi bugün ilişkilerdeki en büyük tuzak olabilir. Kuzey Ay düğümü Balık burcundan kalbiyle konuşuyor. Bırak, güven, teslim ol.
Bugün sevginin doğası değişiyor. Artık kontrol eden değil, kabul eden bir sevgi biçimine geçiyoruz. Ve bu geçiş kolay değil çünkü zihin direniyor. Ama hatırla, sevgi çözülmekten korkmaz. Bazen gerçek bağ kontrolü bıraktığında güçlenir. Jüpiter Yengeç burcunda retro ve Kiron'la da kare açıda. Bu duygusal şifa sürecinin sembolü. Yengeçteki Jüpiter geçmişi büyütür, çocukluk, aile, duygusal kökler. Kironsa yarayı hatırlatır. Geçmişte kendinizi yeterince değerli hissetmediğiniz anlar yeniden yüzeye çıkabilir. Belki bir ailenin beklentisi, belki bir başarısızlık anısı, belki de kendim olursam sevilmem korkusu. Ama işte bu kare tam da o korkuyu dönüştürmek için geliyor. Kendini onayla. Çünkü kimse senin yerine bunu yapamaz. Artık ben yeterliyim demek bir klişe değil, bir ruhsal eylemdir. 12 Aralık 2025 gökyüzü bir nevi ruhsal laboratuvar gibi çalışıyor. Her açı, her gezegen bir şey söylüyor. Artık eski yöntemler işlemiyor. Bugün farkına varıyorsun ki kontrol etmek seni güvene götürmüyor, sadece yoruyor. Gerçeği bilmek yetmiyor, onu yaşaman gerekiyor. Ve belki de bu yüzden bu kadar karışık bir enerji altında bile içinde tuhaf bir huzur hissediyorsun. Çünkü ruhun biliyor, bir şey bitiyor, bir şey başlıyor. Yeni bir bilinç düzeyine geçiyoruz. Eski sen değil, yeni sen konuşuyor artık. Ve o yeni sesin söylediği tek şey var. Güven. 12 Aralık 2025 bir dönemin kapanışı, yeni bir farkındalığın başlangıcı. Evrenin dili karmaşık görünse de mesajı çok basit. Hakikate teslim ol. Çünkü özgürlük yalnızca gerçeğin kapısından geçer. Ve o kapı bugün tam karşında. Cesaretin varsa geç.